Üçüncü söz. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühennâsü u'budu. İbadet, ne büyük bir ticaret ve saadet, fısk ve sefahet, ne büyük bir hasaret ve helaket olduğunu anlamak istersen, şu temsili hikayeciye bak, dinle. Bir vakit iki asker, uzak bir şehire gitmek için emir alıyorlar. Beraber giderler. Ta yol ikileşir. Bir adam orada bulunur, onlara der: şu sağdaki yol hiç zararı olmamakla beraber, onda giden yolculardan, ondan 9'u büyük kâr ve rahat görür. Soldaki yol ise, menfaati olmamakla beraber, 10 yolcusundan 9'u zarar görür. Hem ikisi kısa ve uzunlukta birdirler. Yalnız bir fark var ki, intizamsız, hükümetsiz olan sol yolun yolcusu, çantasız, silahsız gider. Zahiri bir hiffet, yalancı bir rahatlık görür. İntizam-ı askeri altındaki sağ yolun yolcusu ise, mugaddi hülasalardan dolu 4 okkalık bir çanta ve her adüvü alt ve mağlup edecek 2 kıyyelik bir mükemmel miri silahı taşımaya mecburdur. O iki asker, o muarrif adamın sözünü dinledikten sonra, şu bahtiyar nefer sağa gider. Bir batman ağırlığı omuzuna ve beline yükler, fakat kalbi ve ruhu binler batman minnetlerden ve korkulardan kurtulur. Öteki bedbaht nefer ise, askerliği bırakır, nizama tabi olmak istemez, sola gider. Cismi bir batman ağırlıktan kurtulur. Fakat kalbi, binler batman minnetler altında ve ruhu hadsiz korkular altında ezilir. Hem herkese dilenci, hem her şeyden, her hadiseden titrer bir surette gider. Ta mahalli maksuda yetişir. Orada asi ve kaçak cezasını görür. Askerlik nizamını seven, çanta ve silahını muhafaza eden ve sağa giden nefer ise, kimseden minnet almayarak, kimseden havf etmeyerek, rahatı kalp ve vicdan ile gider. Ta o matlub şehire yetişir, orada vazifesini güzelce yapan bir namuslu askere münasip bir mükafat görür. İşte ey nefsi serkeş, bil ki o iki yolcu, biri muti kanunu ilahi, birisi de asi ve hevaya tabi insanlardır. O yol ise hayat yoludur ki, alemi ervahtan gelip, kabirden geçer, ahirete gider. O çanta ve silah ise, ibadet ve takvadır. İbadetin çendan zahiri bir ağırlığı var. Fakat manasında öyle bir rahatlık ve hafiflik var ki tarif edilmez. Çünkü abid namazında der: Eşhedü en la ilahe illallah. Yani Halik ve Rezzak ondan başka yoktur. Zarar ve menfaat onun elindedir. O hem hakimdir, abes iş yapmaz. Hem rahimdir, ihsanı merhameti çoktur diye itikat ettiğinden her şeyde bir hazine rahmet kapısını bulur. Dua ile çalar, hem her şeyi kendi Rabbisinin emrine musahhar görür. Rabbisine iltica eder. Tevekkül ile istinat edip her musibete karşı tahassun eder. İmanı ona bir emniyeti taamme verir. Evet, her hakiki hasenat gibi cesaretin dahi menbaı imandır, ubudiyettir. Her seyyiat gibi cebanetin dahi menbaı dalalettir. Evet, tam münevverül kalp bir abidi, küre-i arz bomba olup patlasa, ihtimaldir ki onu korkutmaz. Belki harika bir kudret-i samedaniyeyi lezzetli bir hayret ile seyredecek. Fakat meşhur bir münevverül akıl denilen kalpsiz bir fasık feylesof ise, gökte bir kuyruklu yıldızı görse yerde titrer. Acaba bu serseri yıldız arzımıza çarpmasın mı der, evhama düşer. Bir vakit böyle bir yıldızdan Amerika titredi, çokları gece vakti hanelerini terk ettiler. Evet, insan
nihayetsiz şeylere muhtaç olduğu halde, sermayesi hiç hükmünde, hem nihayetsiz musibetlere maruz olduğu halde, iktidarı hiç hükmünde bir şey. Adeta sermaye ve iktidarının dairesi, eli nereye yetişirse o kadardır. Fakat emelleri, arzuları ve elemleri ve belaları ise, dairesi, gözü, hayali nereye yetişirse ve gidinceye kadar geniştir. Bu derece aciz ve zayıf, fakir ve muhtaç olan ruhu beşere ibadet, tevekkül, tevhid, teslim, ne kadar azim bir kar, bir saadet, bir nimet olduğunu bütün kör olmayan görür, derk eder. Malumdur ki, zararsız yol, zararlı yola, velev 10 ihtimalden bir ihtimal ile olsa, tercih edilir. Halbuki, meselemiz olan ubudiyet yolu, zararsız olmakla beraber, ondan 9 ihtimal ile bir saadet-i ebediye hazinesi vardır. Fısk ve sefahet yolu ise, hatta fasıkın itirafıyla dahi, menfaatsiz olduğu halde, ondan 9 ihtimal ile şekavet-i ebediye helaketi bulunduğu icma ve tevatür derecesinde hadsiz ehli ihtisasın ve müşahedenin şehadetiyle sabittir. Ve ehli zevkin ve keşfin ihbaratı ile muhakkaktır. Elhasıl, ahiret gibi dünya saadeti dahi ibadette ve Allah'a asker olmaktadır. Öyleyse biz daima elhamdülillahi alet taati ve tevfik demeliyiz ve Müslüman olduğumuza şükretmeliyiz.